Merhaba arkadaşlar. Bugün Hun yenilebilir enerjinin hisse analizini yapacağız. Ben burada ayrıntılarından bahsedeceğim. Burada artık alıp almama kararı tamamen size kalmış olacak. Yani yatırım tavsiyesi vermiyorum ancak hani şirketin tüm ayrıntılarını üzerine konuşacağız. Analizini yapacağız. En baştan şunu da söylemek istiyorum. Ben zaten hani BIST üzerinden devam ediyordum harç sırasına göre. Ancak yorumlarda bir talebiniz olursa bunu önceliklendiriyorum. Bu da Huner hissimizde yani Hun yenilebilir enerjiyi de bir talep üzerine geldiği için bunu önceliklendirdim. Eğer sizin de bir talebiniz olursa mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Ben kendi analizime başlamadan şunu da söyleyeyim. Teknik analiz yapan bir arkadaşıma da bahsettim. Biliyorsunuz uzun süredir düşen bir hisseydi. Artık düşeni kırdığını söyledi. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte düşeni kırmış gibi gözüküyor dedi. Benim çok fazla dahil olduğum bir teknik analiz kısmı çok fazla bilgim yok. Ben de bunu dediğim gibi teknik analiz yapan bir arkadaştan öğrendiğim için de paylaşıyorum. İsterseniz çok fazla uzatmadan ben kendi analiz kısmına hemen başlayayım. Varlık kullanımına baktığımızda daha etkin gözüküyor. Şirket varlıklarıyla geçen yıla göre daha fazla satış üretmiş. Her 1 TL'lik varlık ile 0.11 TL'lik yani 11 kuruşluk satış yapılmış arkadaşlar. Stok yönetimine baktığımızda verimlilik kaybı gözüküyor çünkü stok tutma süresi 14.9 günden 25.7 güne yükselmiş. Alacak yönetimine baktığımızda alacaklar 38 günde tahsil edilirken borçlar 88 günde ödenmiş. Ortalama tahsilat süresi yani 20 günden 38 güne uzamış arkadaşlar. Cari oran trendine baktığımızda pozitif gözüküyor. Çünkü cari oranı 0.42, geçen yıl bu 0.37'ymiş arkadaşlar. Burada bir likit artışı mevcut. Cari oran seviyesine baktığımızda bir yıldan kısa vadeli kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılayamayabilir. Bu yüzden yetersiz olarak gözüküyor. Likitte oranı yetersiz çünkü asit test oranı 0.39 düzeyinde. Stok dışı kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılamaya yetmeyebilir. Nakit aralığına baktığımızda nakit ve benzerleri varlıkların %2.7 kadarını oluşturuyor. Bu oran geçen sene 0.9 yani binde 9'du. Bu yüzden de varlıklardaki nakit aralığında bir artış gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Günlük ödemeler için likitteye baktığımızda yeterli olarak gözüküyor. Çünkü şirket ödemelerinin ek bir nakit giriş olmadan 372 gün daha sürdürebilecek durumda. Yani bir yıldan uzun süre daha bir para giriş olmasa dahi ödemelerini gerçekleştirebilecek durumda. Öz kaynak oranına baktığımızda güçlü gözüküyor. Çünkü kaynak dağılımında öz kaynakların oranı %52. Uzun vadeli yükümlülükler %32 iken kısa vadeli yükümlülükler %16 olarak gözüküyor. Öz kaynak trendine baktığımızda yıllık bazda %39 arttığını görüyoruz. Toplam borç trendine baktığımızda azalış var. Kaldıraç oranı 0.48. Geçen yıl bu oran 0.53'müş. Yani varlıklar geçen seneye göre daha az borçla finanse ediliyor. Toplam borç seviyesine baktığımızda kaldıraç oranına göre normal seviyede borçluk olduğunu görüyoruz. Net borç seviyesine baktığımızda kritik derecede yüksek çünkü FAVÖK'ün 5.84 katı. Bu yüzden de hayli yüksek olduğunu düşünüyorum. Kısa vadeli borç seviyesine baktığımızda 1 milyar 160 milyon TL civarında öz kaynakların 3'te 1'i kadar onda 3 kadar yani 3'te 1'i kadar bir kısa vadeli borç var. Bu da normal düzeyde olduğunu düşünüyorum. Satış finansmanında borç kullanımına baktığımızda artış var. Bu da finansman maliyetlerine bir artışa sebep olabilir. Kısa vadeli borç ağırlığına baktığımızda bir artış var. Kaynak yapısında kısa vadeli borçların payı geçen yıl %14.9 iken bu yıl %16.2'ye yükselmiş. Bu da daha kısa vadeli sıkışık borç çevrim gerekliliğini oluşturabilir. Kısa vadeli finansal borçlarına baktığımızda bir artış gözüküyor. Kısa vadeli borçların içinde finansal borçların payı %52, geçen yıl bu oran %49'muş. Karın finansal giderleri karşılama gücüne baktığımızda yetersiz olarak gözüküyor. Finansal giderleri karşılayabilecek kadar yeterli bir kar üretilememiş. Faaliyet kar marjı ve net kar marjına baktığımızda faaliyet kar marjında artış var, net kar marjında ise zarar var. Şirket esas faaliyetlerinden kar elde etse de diğer faaliyetlerin etkisiyle net dönemine baktığımızda zarar oluşmuş. Faaliyet kar marjı neden arttı dersek burada satışların maliyetinin azaldığını görüyoruz. Öz kaynak karlılığına baktığımızda negatif, öz kaynak karlılığı eksi %3 yani geçen seneye göre azalış göstermiş. Geçen sene bu %6'ymış. Şirket her 100 TL'lik öz kaynağına geçen yıl 6 TL kar elde ederken bu yıl 3 TL zarar elde ediyor. Negatif öz kaynak karlılığı şirket için olumsuz bir durum. Ayrıca öz sermaye karlılığı aktif karlılığından daha düşük olduğu için de firmanın borçlanması maliyet yaratmakta ve risk taşımakta. Öz kaynak karlılığının neden azaldığına bakarsak burada karlılık düşüşünü görüyoruz. Aktif karlılığına baktığımızda %4.9 seviyesinde geçen %2.8'di. Bu yüzden burada da bir artış var. Ciro büyümesine baktığımızda satışlar yıllık %73 artmış. Enflasyondan arındırıldığında ise %1.4 ciro daralması gözüküyor. FAVÖK büyümesine baktığımızda FAVÖK'te %174 artış var. Net karda ise %192 bir azalış var. Duran varlık büyümesine baktığımızda duran varlıklar genellikle kısa vadeli kaynak ağırlıklı olduğu için bu da olumsuz bir görüntüye sebep veriyor.
İşletme faaliyetlerinden nakit akışa baktığımızda pozitif 81 milyar TL'lik bir nakit akışı elde edilmiş. Geçen seneye göre de %16 artmış. Faaliyetlerden en çok nakit yaratan kalem dönen net karı, faaliyetlerden en çok nakit çıkartan kalem ticari alacaklardaki azalış. Faiz giderlerini karşılayacak nakit akışına baktığımızda yetersiz olarak gözüküyor. Bu da daha fazla borçlanmaya ihtiyaç duyulabileceği anlamına geliyor. En büyük yatırım harcamasına baktığımızda maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımı. Serbest nakit akışa baktığımızda negatif durumda eksi 525 milyon TL seviyesinde. En büyük finansman kalemi pay ve diğer öz kaynağa dayalı araçların ihracından kaynaklanan nakit gelişler. Dönemli toplam nakit akışına baktığımızda pozitif 68 milyon TL seviyesinde. Bir yıl önce Huner'e 1000 TL yatırsaydık ne durum olacaktı? Buna bakıyoruz. Bir yıl önce yatırdığımız 1000 TL şu anda 637 TL'ye kadar düşmüş. Yani %37'ye yakın bir zarar var. Enflasyon farkını üzerine koyduğumuzda çok daha ciddi bir zarar elde edilir. Yani paramız pul olmuş burada diyebiliriz. BIST 100'ün ortalaması bir yılda 1182 TL olmuş. Dolara koysaydık 1196 TL'miz olacaktı. Mevduatta 1694 TL'miz olacaktı. Bitcoin'e yatırsaydık 2427 TL'miz olacaktı. Altına yatırsak da 1539 TL'miz olacaktı. Yani zaten hayli zarar etmiş bir hisse. Diğer yatırım kalemleriyle karşılaştırdığımızda çok ciddi bir fark var. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda Huner'in 0.86, sektör ortalamalarına baktığımızda 1.16 olduğunu görüyoruz. Hem birin altında yani tüm mal varlığını satsa piyasa değerinden daha fazla para elde ediyor. Bu yüzden düşük kaldığını düşünüyorum ve sektör ortalamalarının altında olduğu için hissenin fiyatı piyasa değerinin üzerinden baktığımızda hayli ucuz kalmış gibi gözüküyor. PEG rasyosuna baktığımızda ise birin altında olmasını istiyoruz. Sektör ortalamanın altında olsa daha güzel olurdu. Ancak sektör ortalaması 0.13 iken PEG rasyosu Huner'in 0.16. Burada dediğim gibi birin altında olması bizim için önemli. Sıfıra ne kadar yakın olsa o kadar iyi. 0.16 seviyesi de gayet güzel bir oran. Hissemizin fiyatı 3.18 TL. Hisse başına kâra baktığımızda 10 kuruş zarar var. Piyasa değeri 3.2 milyar TL iken ödenmiş sermayesi 1 milyar TL. Net borcu 1.6 milyar TL. Firma değeri de piyasa değeri artı net borca baktığımız için 4.8 milyar TL. Temettüsüne baktığımızda temettü açıklamamış. Yani temettü yatırımı yapan kişiler için uygun bir hisse değil. Ve dersi potansiyeline baktığımızda ise %268 olarak gözüküyor. Endekslerine baktığımızda burada katılım endeksinde olduğunu görüyoruz. Yani helal yatırım yapmak isteyen kişiler için yani gönül rahatlığıyla yatırım yapabilecekleri bir hisse. Yenilebilir enerjisinin analizi bu şekildeydi arkadaşlar. En başta söylediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Ben burada paylaştığım bilgileri burada artık alıp almamak ya da elinizde varsa satıp satmamak tamamen size kalmış. Takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. Ve bildirimleri açarsanız da bundan sonraki videolarımız karşınıza düşecektir. İyi günler.